Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalı Çapkını 66. bölümü konuşacağız. Yaklaşık 14 gün aradan sonra tekrar bir incelemeyle karşınızdayız. Nasıl döndü Yalı Çapkını? Yalı Çapkını mesela araya girmeden önceki bölümü fena değildi. Ancak reytingi düşmüştü dizinin. Bu hafta bir yükseliş göstermiş fakat bu sefer de bölüm kötüydü bence genel olarak. Kötüydü derken tabii ki de bu sezonki çoğu bölümden iyi olarak lanse edilebilir ama ben mesela Yalı Çapkını izliyor gibi hissetmedim. Oyunculuklar yine çok üst düzeydeydi. Belki temposu farklı şekilde ayarlanmıştı denebilir. Ama yine de dizinin temasına, tonuna veya bizim alıştığımız şekline uyan bir konsepte sahip değildi. Kendimi Gaddar izliyor gibi buldum açıkçası o aksiyon sahneleriyle birlikte. Özellikle bölümün ikinci yarısından itibaren sanki bir mafya dizisi izliyor gibi olduk zaten. Bayramda gelen fragmanlarla beraber kaos bölüm bekliyorduk. Kaosa doyduk diyebilir miyiz? Kaosu hem doyduk hem de yüzleşmeler gerçekleşti sonunda ve bir kez daha aslında Yalı'da Ferit'in kimseye güvenemeyeceğini gördük. Dedesinin eski gücünü kaybettiğini gördük. Seyran'a ulaşmaları bu kadar zor olmamalıydı normalde ama işte Korhan'ın eski gücünü yitirdiğini bir kez daha Seyran üzerinden bu sefer bize gösterdiler. Hattuçalan'ın geçmişte yapmış olduğu bir olay Seyran'ın hayatına belki de mal olacaktı ama olmadı tabii sonunda ama resmen çok büyük bir tehdit oluşturdu bütün Yalı içerisinde. Hattuçalan onu anlattığı kısım aslında bölümün başlangıcı ile birlikte bölümde bize neler olabileceğine dair mesajları verdi ve gerilimi arttırdı. Full gerilim üzerine bir bölüm izledik ve onun yanında da aksiyon içerisinde tabii ki de bize sunuldu. Dilersen bölümün en başından başlayalım. Çünkü yaklaşık 14 gündür bölüm yoktu. Nerede kalmıştık bu dizide? Seyran Akın tarafından Ece'yi katakulliye getirerek bir komployla kaçırılmıştı. Ve Seyran'ın kaçırılmasının aslında Yalı Çapkını'ndaki bütün karakterlerdeki yansımasını seyrettik. Bunun içinde Kazım da vardı, Ferit de vardı. En önemli durum Ferit'in çıldırması ve Yalı'daki seferberlikti. Kesinlikle öyle. Bir kez daha mesela şunu gördük. Yani Yalı'da Ferit gerçekten yalnız. Yani Yalı'nın dışarısına tabii ki de sonrasında güzel sahneleri oldu mesela Kazım Ağa'yla. Ama mesela bana eskisi kadar geçmiyor. Çünkü ne zaman böyle bir gerginlik olursa Kazım Ağa'yla Ferit sahnesi yazıyorsunuz ve işte bak hakikaten öyle bir şey var falan tarzında konuşuyorlar. Çözülüyor gibi oluyor. Sonra tekrardan kapışıyorlar. Artık o çok sahiciliğini yitirdi. Abidin abi var tabii bir noktada. Ona belki biraz güvenebilir ama onu da ne yapıp yapamayacağı ortada baktığımızda. Abidin abi bölümün John Wick'iydi galiba. Evet gerçekten inanılmaz kaç kişi vurdu bilmiyorum bir anda. Bu bölüm zaten herkes şey yaptı işte Ferit'e Yalı'dan gitmemesi için baskı kurdu. Bütün karakterler işte sen kendini riske atma daha önce başına neler geldi gördük falan tarzında. Ferit de hem Seyran'ı bulamamanın stresi hem de evdekilerin ona kurduğu baskı hem de aileden gelmeyen destekle birlikte uzun zaman sonra bayıldı, hastalandı, çocuğun ateşi falan çıktı yani gerçekten. Ve bu bölümde de aslında daha çok Mert Ramazan Demir tek kişilik şov izledik bence. Oyunculuk dersi verdi tekrardan. Ve ben bu diziyi gerçekten herhalde bir 20-30 bölümdür herhalde bu başrol ikilisi yüzünden ve de birkaç oyuncunun iyi performansı yüzünden izliyormuşum. Hissini bir kez daha bu bölümde hissettim. Bu da nerede çıkıyor biliyor musun? Senaryonun çok düştüğü ve daha çok oyuncuya topun atıldığı bölümlerde çok fazla çıkıyor. Bu bölüm gibi. Aynen tıpkı bu bölüm gibi. Yalı'daki seferberlikten sonra ne yaşandı? Spor hocası Doruk alındı. Serter'e bir operasyon çekildi. Kazım'la Ferit'in arasındaki buzlar eridi ve Kazım Serter'i bir şekilde konuşturmaya yeltendi. Burada Kazım Ağa'nın da kızının kaçırılmasıyla birlikte bambaşka bir değişimle karşımıza çıktığını gördük. Sopasını da yere attı ve direkt dedi ki ben Seyran'ı bulacağım. Kazım Ağa bu bölümde bambaşka bir misyonla, bambaşka bir karakterle karşımızdaydı. Evet mesela Doruk'la Serter'i aynı şeyin içerisine bağlama fikri falan değişikti. Daha sonrasında Ferit hani biraz böyle geri çekilip dışarı çıktı. O izlemek istemedi o yapılan işkenceyi onlara falan. Çocuk tabii kendisi de hani şey değil. Bir yandan da çok fazla bu olaylara maruz kaldığı için görmek de istemiyordu. Dışarıda Abidin abiyle sabahladıklarında konuşmalarında falan da onu gördük. Çok çaresizdi. Bu bölüm aslında Seyran'ın kaçırılmasıyla birlikte ailenin yaşadığı çaresizliğin de yanında Ferit'in elinden hiçbir şey gelmediğini gördük. Ve ilk defa onu herkesle teker teker konuştuğunda elleri kolu bağlı şekilde gördük. Hiçbir plan yapamadı yani. O açıdan çok farklı bir bölümdü onun açısından. Seyran'ın kaçırılmasının nedenini
olayını bize Hattuçal'a Mezide'nin sahnesiyle paralel bir şekilde anlattı. Geçen hafta da zaten bundan bahsetmiştik. Sadece geçen hafta yorumlarda da belirtildiği üzere sönmemiş kireç kuyusuna gömüldüğünü söylemişlerdi Mezide'nin. Ben videoda bundan bahsetmemiştim. Ben buradan özür diliyorum herkesten. Zaten geçen hafta biz bu sönmemiş kireç kuyusu olayını biliyorduk ama benim o sırada aklıma gelmemişti video sırasında. Neydi bu olay? Tekrar üstünden geçelim istersen. Hattuçal'ayla Mezide'nin arasında bir husumet var. Mezide sönmemiş kireç kuyusuna gömülmüş. Bunu Hattuç yaptırmış ve bununla birlikte de Seyran'ın neden kaçırıldığını, Hattuç'a yapılan bir intikam fikrini ve ortada duran bir Halis'i gördük. Tabii Kazım bununla birlikte kafayı yedi. Nasıl bizden bunu saklarsın? Halaya getirdi ama Hattuç da gerçekten masum bir karakter olmadığını bize bu bölümde gösterdi. Gerçekten bu Halis Ağa'nın geçmişi neymiş ya? Kadınlar gerçekten sıraya giriyormuş. Nasıl bir adammış bu? İnanamadım gerçekten. Hattuçalı'nın böyle bir karaktere bürünmesi belki ilerleyen sezonlar açısından iyi olabilir. Daha da farklı şeyleri çıkabilir. Çünkü Halis Ağa'nın boşluğunu belki de dolduracak, ana çatışma yaratacak karakterlerden biri olabilir baktığımızda. Mesela Mezide Hanım da tabii ki de aynı şeyi Hattuç'a yaşatmak istemiş. Bu dizide zaten intikamlar hep böyle karakterler arasında gidip geliyor. Bu bölümde tabii çok ilginç bir olay gerçekleşti. Şehmuz'la İfakat basıldı. Bunu körükleyen bir Suna gördük. Kaya delirdi zaten. İlişki ifşa oldu ve İfakat yaka paça evden atıldı. Ferit daha öncesinde Halis'le konuşmuştu ve Halis'in gücünden bahsediyordu. Ailesini korumasından bahsediyordu Halis. Bu olayı gerçekleştirdikten sonra Ferit Halis'e dönüp bu aileyi mi koruyorsun dediği sahne bence bölümün en önemli sahnelerinden biriydi. Halis'in 66 bölümdür benim ailem Korhan ailesi dediği noktanın ne kadar leş bir çukur olduğunu gördük aslında biz. Evet, hani bir arada tutmaya çalıştığı ailenin bütün sıkıntıların çıkmasının sebebi de zoraki bir birlikteliğin olmasıydı. Ferit de bunu gösterdi. Yani hani polise neden haber verip vermediğin kısmını tartışırken aslında Ferit de en sonunda dedi neyi koruyacağız, ne hangi adımızı korumaya çalışacağız ki biz zaten 5 paralık bir aileyize getirdi. Bu da tam şu olaya tekabül etti. Kaya geldi hemen. Çünkü Suna söylemişti Kaya'ya bu muhabbeti, İfakat'in olayını. Daha sonrasında da Ferit de o an oradaydı. İfakat ile Şehmus odada basıldılar. Antrede hemen bir diyalog oldu. İfakat ayaklarına kapandı, işte ağam yapma falan tarzında. Şehmus da gayet bir şekilde gidelim ya ne yapacağız bunların arasında dedi. Hakikaten haklı adam bu arada. Ferit de o anda senin de dediğin muhabbete getirdi. Bu aileyi mi koruyacaktık? Ne? Zaten bizim hiçbir şeyimiz yokmuş dedi yani baktığında. Bizim şerefli ailemizi mi koruyacaksın dedi ve gerçekten ne kadar şerefsiz bir aile olduğunu da gördük Korhan ailesinin. Bu noktada İfakat kovulduktan sonra Gülgün'e kamera bir yakınlaştı. Gülgün'ün suratını gördük. Bir flashback girdi. Gülgün ile Mezide sahnesi gördük. Tam o sırada reklam girdi. Televizyonda izleyen insanlar da bunu fark etmiştir. Reklam girdikten sonra şunu düşünmeye başladık. Acaba Seyran'ı Gülgün mü kaçırttı? Bunu çok güzel yedirdiler. Vallahi tebrik ediyorum OGM'yi. Tabii daha sonrasında reklam dönüşünde bizim yaklaşık 2 video önce konuştuğumuz kurban kafasını biri koymuş olabilir mi olayını aslında Gülgün'ün yaptığını öğrendik abi bu bölüm. Evet, mesela ilginçti. O da en çok şaşıranlardan birisiydi kurban kafası konulduktan sonra. İyi bir oyunculuk oynamış demek ki. Eşiyle birlikte de aslında baktığında hani onu hep motive etmeye çalışmıştı. Bir sıkıntı olmayacağına dair. Orhan mesela odasından çıkamamıştı geçtiğimiz bölümlerde bu olay sebebiyle. Ve evet, mesela bölümde iyi twistlerden birisiydi bu. Gülgün'ün bunu yapmış olması. Mezarlık kısmında böyle bir konuşmanın daha önce gerçekleşmiş olmasıyla birlikte. Acaba Gülgün bunu tek seferlik mi yaptı yoksa daha da bilmediğimiz şeyler ortaya çıkacak mı? Bunu da göreceğiz. Hani şu anlık daha tek seferlik gibi lanse edildi ama sanki bir telefonla hani farklı şeyler de yapabilir aile içerisinde gibime geliyor. Daha sonrasında neler olduya devam edelim istersen. Ferit odaya çıktı. Kapı çaldı, Esme girdi. Ferit'in telefonuna bir ses kaydı geldi. Şimdi o ses kaydından sonra aslında hikaye son aksa doğru aslında geçiş yaptı. O ses kaydında Seyran'ın çığlıkları yapmayın etmeyin derken tabii Ferit'in yatağa düştüğünü, bayıldığını ve çok kötü bir durumda olduğunu gördük. O sahnede bu arada Esme çok ön plandaydı. Gerçekten tebrik edelim Sezin Hanım'ı da. Güzel bir oyunculuk sergiledi. Kızının kaybolması, kızını kaybetme noktasına gelen bir anneyi gerçekten çok güzel canlandırdığını düşünüyorum. Tabii şurada şöyle bir detay var. Ferit'in
delirirken ve daha sonra bayılma noktasına geçerken Kaya'nın ona kendisine gelmesi gerektiğini söylediği bir destek gördük. Evet, bu bölüm çok fazla Kaya'ya yönelik done gördük. Ferit'e bayağı destek çıktı. Hatta onunla falan gitmek istediğini söyledi ama Ferit evde kalması gerektiğini söyledi mesela giderken en son. İlginçti gerçekten. Demek ki Kaya'ya da farklı bir ön plana çıkartıp aslında sezon finalinde onun kaybına yönelik bir şey hazırlıyorlar. Yani bir karakteri böyle çok ön plana göstermeniz, ana karakterle duygusal bir bağ yaratmaya çalışırsanız demek ki onun kaybına yönelik de bir şeyler hazırlıyorsunuzdur. Altyapısı hazırlanıyor gibi. Bu bölüm yani Suna ile konuşmalarında da biz bunu gördük. Kaya artık bir şekilde içinde bir şeyleri tutmayıp direkt patlayıp söylüyor bunları. Bakalım ne olacak? Onun bir de mesela farklı aksı da var şimdi yan hikayelerde. Onu görmedik bu bölüm. Rahattık. Evet, bu bölümün en güzel detaylarından biri Pelin'in bu bölümde yer almamasıydı tabii ki. Gayet de yer almadan da bir bölüm çıkabildiğini gördük. Çıkıyor. 2 saat 28 dakika çekmiş adamlar yani. Daha sonrasında son aksa doğru ilerlerken bir kurtarma operasyonu başlangıcını gördük. Burada tabii Halis'in de devreye girmesiyle Ferit'siz bir operasyon hazırlığı yapıldı. Tabii Ferit durur mu? Şefika'nın da devreye girmesiyle Ferit oradan çıkarıldı. Çok ajitasyon bir sahneydi. Ya o kadar ajitasyona gerek var mıydı? Tabii ki bu da meçhul ama tabii işte ortada seyran var, yapılması gereken durumlar var. Bilemedim yani, bana pek geçmedi o sahne. Orada evi buldular. Evi bulduktan sonra Orhan'ın gelgitlerini gördük. Kurtarmam gerekiyor benim Seyran'ın. Ferit'e verdiğim söz var. Aynada bir kendiyle yüzleşti derken Orhan'ın bir şekilde bir gizli alan bulduğunu ve o gizli alanda da Ece'yi bulduklarını gördük. Ece bulundu abi. Ece bulundu ama bir baktılar ki Seyran yok, Akın yok, Mezide Hanım yok. Onlar daha önceden bu haberi alıp yola çıkmışlar aslında zaten bir bakıma. Burada da aslında bir tuzak gibi kurulmuştu bunları ama tabii hazırlıkta gelince Korhanlar sıkıntısı atlattılar. Abidin abi Ferit'le konuştu orada. Bu arada operasyondan yine kısaca bahsedelim. John Wick Abidin abi, John Wick Kaya. Kaya da sniper gibi tepedeki adamları vuruyor, elinde Glock silah varken. Anlamadım gitti yani. O da acayip bir silah görmüş kendisi. Abi Pelin'i kurtarmaya gittikleri sahnede eline tabanca gelince ne yapacağını şaşırmıştı Kaya. Şimdi valla tak 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 vuruyordu yani adam. Ondan sonra tekrardan yakın plan yaptılar. Böyle baktı falan. Abi yani hani hiç kullanmayan bir adam nasıl kaç metredeki adam vuruyor bilmiyorum. Hadi Abidin abinin mesleği bu desem. O da ama nasıl bir meslekmiş kardeşim. O zaman Abidin abiyle Kaya'yı gönderin, temizlesinler herkesi. Kaç bölümdür biz ne draması izliyoruz bu kadar yani. Ya özellikle ben bu bölüm Abidin abiye çok acayip şaşırdım ya. Abi gerçekten hani mesela MİT ajanı falan mıymış bu adam, ben bunu anlamadım. Hani diyorduk ya böyle bu adam Korhan mı acaba falan, çıkabilir mi ya da başka bir geçmişi mi var, ajan mı yoksa falan diyorduk. Adam şeymiş aslında, devlet ajanı falan gibi. Bordo bereli ya. Gerçekten inanılmaz. Hani dedim ya, Gattar'a döndü. Hakikaten oradaki baş karakter gibi oynadı bu bölüm. O yüzden çok enteresan da o kısımlar. Ya Günger Bey galiba bir mafya dizisi yapmak istiyor da yaptırmıyorlar galiba adama. Sanki onu hissediyorum. Adam sanki bu türe ait bir yazarmış gibi hissettiriyor kendisini bu sezon. Dilersen son sahneye geçelim. Şimdi son sahnede ne oldu? Ferit Seyranları buldu. Arabasını oraya park etmiş. İçeride Ferit yok tabi. Arabadaki korumalar çıktı. Ferit orada acayip bir operasyon yaptı. Herkesi indirdi ve Mezide ve Akın'la baş başa kaldı. Orada garip bir sahne yine dramatik bir olay yazılması için Mezide'nin karını mı görmek istiyorsun? Bak karın burada diye bagajdaki Seyran'ı bir dışarı çıkarttı. Bu arada öncesindeki Akın Seyran sahnesini konuşalım mı bilmiyorum ama orada da bir Akın'ın 2 tane kurşunla karakter gelişimini gördük. Akın senle bundan 5 hafta önce falan konuştuğumuz gibi acayip bir değişime girdi. Ama bir bölümde girdi yani Mezide'nin onu manipüle etmesiyle olmasıyla, yakınını kaybetmesiyle girdi. 2 kurşun da bölüm sonundaki o 2 kurşun sesine ithaf edilmesi için gösterilmiş bir sahneydi. Her şey laf olsun diye yazılıyor. İlginç. Şu dikkat çekiciydi tabii. Seyran o kadar bitik bir halde ki orada bir sürü ilaçlar verilmiş, hani göz altları mosmor, yani bitmiş bir Seyran görüyoruz. Seyran'ın Akın'a bitir bu işi dediğini duyduk. Hani öldür artık beni. Akın hani ben bittim zaten dediğini duyduk. O sırada tabii Ferit Seyran'ı korumaya çalışıyor. Onun yanında dayanamıyor bu acıya. Akın arkasını dönmüş bir şekilde Seyran'ı siper ettiği sırada Mezide'nin sürekli Akın'a karşı hadi yap şu işi de gidelim, yani neyi bekliyorsun sen oğlum diye böyle bir gazı getirme. Geçen sezonda izlediğim sahneye benziyor bu arada. Aynen öyle ya. Bir Ferit vurulmadı sanki yani. Acaba vuruldu mu bilmiyoruz gerçi ama hakikaten Tarık yerine koy adamı. Bir de bir tane kadın koydular yanına, Mezide. Aynen. Antep'e götür aynı sahneyi. Bu sefer Seyran baygın olmuş olsun böyle. O kadar ya, bir ilaçlanma olayı var Seyran'ın kuyuya götürülecek diye. O var, başka hani gerçekten ne fark etti? Yazar aynı
aynı yazar, konsept aynı konsept. Bu hangi paralel? Neyin paraleli? Yani bunda da paralel mi yazacağız? İlginç yani, şimdi bu olayları kapatmak istiyor büyük ihtimal, reytingler çok düştüğü için. Tekrardan yalı içerisine dönmek istiyor. Anlıyorum da ya baba, bunu kapatmanın birçok yolu var. Komple o sahne, o son 5 dakikalık kısım inanılmaz mantık hatası dolu. Bu arada şu da var. Kazım vurulmuştu ya. Yine aynı sahne. Orada da yine kurşun sesleri duyup ekran kararmıştı falan. Günger Bey kusura bakmayın ama siz sürekli kendinizi tekrar edip duruyorsunuz. Hep aynı sonla biter mi bir dizi ya? Abi Emrullah Bey de diyeceğim yani, tık 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 kurşun sesine göre işte yönetmen yazar falan çıkma muhabbete. Ne yapıyorsunuz ya? Hani Hay bir kere yaptın yedik. yemez artık. İkinciyi yaptın yemedik. Üçüncüde artık hani gerek var mı böyle bir sahneye? Abi kaç kere zıplayacak bu çekirge baktığında? Hani mesela bölüm bitti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kim vuruldu hiç umurumda değildi. Çünkü biliyorum ki zaten ana karakterlere vurulsalar da bir şey olmayacak. Akın ölse ve umurumda değil. Mezide Halila'ya bir şey olsa gerçekten umurumda değil. Ya da kim vurdu o da mesela umurumda değil ya. O kadar. Çünkü bu diziyle alakası olmayan bir sahne ki o. Neden? Neden mi? Bilmiyorum ki. Hani daha farklı güzel bir yüzleşme de yapabilirdin yani Akın, Ferit Seyran arasında yani baktığında. Abi şöyle bir şey var. Şimdi son dönemin en popüler filmlerinden biri olan Dune serisinin bildiğin üzere Bene Gesseritler vardır orada. Evet. Akın'ın annesi zaten o. Evet. Yani ben şunu anlıyorum. Bizim dizi sektörü çok etkileniyor. Zaten rakip dizi Kızılcık Şerbeti'nde de her şeyden çok etkilendiğini görüyoruz. Bence OGM yapımında bir sürü şeyden etkileniyor. Yani bildiğin karakteri kostüm olarak getirip koydunuz oraya. Ne anlamı vardı Mezide diye bir karakter yaratmanın, bunu da anlamış değilim. Hadi tamam ben şunu yedim. Hattu Çalay'ı bir kötü yanını göstermek için böyle bir hikaye yazdınız da. Ya ben şunu anlamıyorum. Ya Seyran kaçırılır anlarım da. Ya neyin intikamı Seyran'dan alınıyor ya? Abi zaten ben de onu anlamıyorum ya. Mesela Hattuç'tan intikamını almak için Hattuç'a bir şey yaparsam zaten ölecek diyor. Abi yeğenine niye bir şey yapıyorsun ki o zaman? ya çok saçma bir motivasyon baktığımız, işte zaten o baştan iyi kuramadığında buraya gelince işte sana diyorum ya, kim vuruldu? Vallahi bir kim vurulursa vurulsun yani. Hani mesela gerçekten önemsemiyorsun. Aslında sen bölümü bunun üzerine kuruyorsan, hatta buraya bir yapı kuruyorsan, benim tırnaklarımı yemem lazım lan oğlum, kimin başına bir şey geldi acaba falan diye, ama olmuyor. Niye? Dizinin türü bu değil çünkü. O yüzden olmuyor. Peki abi kim vuruldu? İşte kim vurulduyu da spoiler videomuzda konuşacağız. Bakalım orada da hani birçok ihtimal var. Onların üzerine daha çok konuşacağız. Bir de birkaç tane ilerleyen bölüme dair doneler çıkmıştı bu bölümde. Onları da biraz konuşuruz. Hem de birazcık bayağıdır video çekmiyorduk. Bir toparlarız onu ayrı bir videoda. O da hemen zaten bu video yayınlandıktan 1-2 gün içerisinde geliyor. Onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki incelemeye dek görüşmek üzere.